Selamünaleyküm, hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Yaşadığımız dönemde, dönemin özelliklerine bağlı olarak belli bir takım gerginlikler, mutsuzluk hali, tereddütler, şüphelere bağlı yorgunluklar, peşinden fiziksel yorgunluklar, ruhsal sıkıntılar, uyku bozuklukları gibi daha pek çok ilave edebileceğimiz problemleri yaşadığımız günler geçirmekteyiz. Hep konuştuğumuz ahir zaman hadisesi, ahir zamanla ilgili özellikler, ahir zamanla ilgili durumlar maalesef yoğunlaşarak yaşanmakta ve daha da yoğunlaşacağı benziyor. Şimdi burada bu akış içerisindeyken akmakta olan su bulanık iken kendimizi bunlardan muhafaza ederek ve bu akışın bir nebze üzerinde kendimizi tutmaya çalışarak ve alabildiğimiz kadar az zarar alarak, çıkabildiğimiz kadar az hasarla bu işin içinden nasıl çıkarızın çarelerini düşünmemiz gereken, çarelerini bulmamız gereken bir dönemdeyiz sevgili arkadaşlar. Mutlu olmak, huzurlu olmak, sağlıklı olmak, aynı zamanda ruhsal olarak o ruhsal doygunluğu yaşayarak ilerlemek istediğimiz düstur, istediğimiz düsturun ölçüleri. Bunu muhafaza edebilmek için kendimizi fiziksel ve ruhsal olarak bütünlememiz gerekiyor. Bir ve bütün olduğumuz vakit, yani o auramızda, manevi enerji alanımızda çatlak olmadığı vakit, yani eksiğimizin olmadığı zamanlarda daha rahat, daha kuvvetli ve yürüdüğümüz yoldan daha emin olarak ilerleyen haldeyiz. Buna nasıl ulaşacağız? Ulaştıktan sonra bunu nasıl muhafaza edeceğiz konusu da gün içerisinde defaten yapmamız gereken kendimizi temizleme, nötrleme, dengeleme ve yükseltme çalışmalarına bağlı. Bunları bilinçli olarak yapmamız, bilinçli olarak uygulamamızla ve bilinçli olarak seviyemizi, enerji düzeyimizi, manevi düzeyimizi belirlememize bağlı olan hadiseler. Şimdi dünyanın da geçmekte olduğu enerji alanının değişimleri birinci faktör. İkinci faktör, dünya üzerinde bulunan zıt enerjiye sahip varlıkların yaymış oldukları enerjiler ki şeytani enerjiler. İkinci faktör, bizzat içimizde bulunan nefsimizden kaynaklanan ters enerjilere maruz kalmak da üçüncü faktör. Aslında bu faktörlerin içerisinde bizi en çok etkileyen üçüncü faktörden başlamamız daha doğru. Yani nefsi enerjimizin, bizim ruhsal enerjimizi bloke etmeye çalışması önümüzdeki en büyük engellerden bir tanesi. Nefsani olarak kuvvetli varlıklarız. Bu sebeple insanoğlunun tekamül sürecinde ilahi nizamın, Allah-u Teala'nın planının bize öncelikle salık verdiği, önerdiği durum nefsimizle savaş, cihat. Burada resmen cihatı salık veriyor Allah-u Teala ve bunun nefsimizle başlaması ile ilgili de pek çok uyarılarda bulunuyor. Neden nefsimizle savaşmak durumundayız ve bu savaş nereye kadar devam edecek? Savaştan sonraki hal ne olacak? Konularını biraz daha açmakta fayda var. Şimdi her beyazın içerisinde siyah,
Her siyahın içerisinde de beyaz nokta bulunuyor. Bu e, uzak doğudaki yin yang felsefesi gibi. En siyah kalbin içerisinde dahi beyaz nokta varken bembeyaz kalbin içerisinde dahi siyah noktada mevcut. İki tarafın birbirinin içinde olma hali bu. Adem Aleyhisselam'la şeytanın savaşından bu yana gelen evrensel nizamın, dualitenin, zahir alemin düsturlarından bir tanesi. Şimdi nefsimizle savaş, nefsimizle cihat bir vahşi atı alıp ehlileştirmeye benzeyen bir durum. Bunu aldınız, uzun zaman boyunca ehlileştirmeye çalıştınız, ehlileştirdiniz, uyumlu hale getirdiniz. Ondan sonra üzerine binildiğinde sizi taşıyan, sizi bir yerden bir yere götüren iyi bir vasıta. Kumanda sizde olduğu sürece. Ama ve lakin yol boyunca herhangi bir etkenle karşılaştığımızda önünüze bir yılan çıktı. Orada atın ürkmesiyle birlikte sizi alaşağı edebilir. Önünüze başka bir, onun dikkatini çekebilecek başka bir unsur çıktığında yine o tarafa yönelebilir. Sizin daima kumanda halinde ve tetikte olarak onu gütmeniz, güdümlemeniz, yönetmeniz gerekir. Nefsimiz de bu vahşi hayvanı ehlileştirme örneğinde olduğu gibi her an kontrolümüz altında bulunması gereken ve her an bir alana yönelebilecek durumda olduğunu unutmamamız gereken bir faktör sevgili arkadaşlar. Az önce saydığımız birinci ve ikinci faktörler, dünya üzerinde bulunan şeytani kuvvetin yaymış olduğu enerji ve dünyanın da içinden geçmekte olduğu değişkenlik arz eden bu enerji alanları da yine nefsimizin yönelebileceği ve bizim kontrolümüz dışında olduğu vakit yöneldiğinde bizi ruhsal olarak da o tarafa çekip ondan sonra bir zaman kaybıyla birlikte tekrar uğraştırabilecek bir duruma sokabilir ki şu an dünya koşullarında bununla ilgili pek çok faktör, pek çok değişken var ve değişkenler de hızla değişmeye ve başka şekillerde gelmeye devam ediyor. Günlük hayattaki teknolojinin içerisinde telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, ekranlar vesaire şeklinde fiziksel olarak ve aynı zamanda manyetik olarak, elektromanyetik olarak, dalga boyları halinde, diğer enerji varlıklarının etkileriyle vesaire vesaire pek çok sayılabilecek unsurlarla bizi nefsi olarak etkileyebilecek pek çok faktörler var. Burada farkındalığımızın üst düzey farkındalık halinde olması ve gün boyunca bizim unutmadan attığımız her adımda, aldığımız her nefeste unutmadan bu farkındalık halini muhafaza ederek, nefsimizi farkında olarak çevremizdeki olayların, dönen hadiselerin ve değişkenlerin farkında olarak yaşamamız, bu farkındalığı obsesif algıya dönüştürmememiz, obsesyondan da uzak kalmamız. Yani bunu bir savunma mekanizması haline dönüştürerek akabinde korku merkezli bir savunma kalkanı da oluşturmamamız da gerekiyor. Burası tehlikenin diğer bir boyutu. Bu sebeple bunların, bu saydığımız faktörlerin üzerine çıkabilecek, özellikle sevgi enerjisiyle ve mutlak kabullenmeyle birlikte. Mutlak kabullenme nedir? Teslimiyet. İslami düsturun, İslami yaşamın temel kaidesi olan teslimiyetle birlikte bu teslimiyetin Rabbimizden almış olduğumuz kuvvetin aktarımıyla, kuvvetin Rabbimizden gelmiş olduğunun yine kanaatiyle ve farkındalığıyla birlikte bunun kuvvetin hayata aktarılması ve bu aktarım sırasında yine Rabbimizden gelen saf ve var edici sevgiyle birlikte aktarmakla ve olanlara da hakkı tavsiye ederek Asr suresinde olduğu gibi iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı
tavsiye edenler başka, dediği gibi Asr suresinin 3. ayetinde, eğer sabırla ve hakkı yaşayarak ve Allahu Teala'dan gelen kuvvet ile birlikte Allahu Teala'dan gelen kesintisiz, koşulsuz sevgiyle birlikte ve bu sevgiyi aktararak, ki bunu öncelikle kendimize ve çevremize, ondan sonra yayabildiğimiz kadar geniş alana, artık ne kadar bir alanı etkileyebilecek manevi enerjimiz varsa, auramız ne kadar bir alanı etkileyebiliyorsa, bu alanda var olmaya çalışarak Allahu Teala'dan gelen hayrı yine bu tarafa aktararak ve çevremizden de yine hayırla hakkı insanlara tavsiye ederek ve bu tür diyalogları, bu tür alışverişleri muhafaza ederek ve bu tür alışverişlerde bulunabileceğimiz insanlarla yine olmaya çalışarak yürüdüğümüz yolda attığımız adımlardan emin olarak ilerlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şartlarda kolay olmayan, hakikaten zorlu bir yol, zorlu bir yürüyüş, ancak Allahu Teala'dan aldığımız kuvvetle birlikte de Allahu Teala'nın önünde hiçbir engelin duramayacağı bilinciyle birlikte yürüdüğümüz vakit, bu bilinçle ilerlediğimiz vakitte aslında hiç de zor olmayan, karşıda kendini zor olarak gösteren kuvvetin elinde sadece blöf kartlarının olduğunun farkında olarak attığımız adımlarla birlikte bunların üzerinden rahatça ilerleyebileceğimiz, süratle ilerleyebileceğimiz şekilde ve kuvvette yürüyebileceğimiz bir istikamet arkadaşlar. İstikametin, Rabbimizin bize vermiş olduğu istikamet olan sırat-ı müstakim üzerinde olması, salih ameller işleyerek, her an iyi amelde, yalandan dolandan vesaire uzak, tamamen Rabbimiz istikametinde ve ona yükselerek ilerlemeye çalışan niyetle birlikte yürüdüğümüzde ve unutmadığımızda bizi aşağıya çekecek faktörlerin sayısı da azalmaya başlıyor. Burada pratik olarak suyla dost olmak, enerjimizi düzenlemek, tekrar yenilemek manasında suyla dost olmak, yani abdestle birlikte olmak. Ben abdestliyim, abdestimi muhafaza ediyorum ya da abdestim bozuldu şeklinde, abdestsiz gezersem şöyle olur böyle olur şeklinde değil, her an abdestli olarak, efendime söyleyeyim, enerjimiz dalgalanmaya başladığında, abdesti bozan faktörler devreye girmemiş dahi olsa, yeniden kendimizi yenileyerek, yenilemek üzere tekrar abdestimizi tazelemek ve suyun bize vermiş olduğu yenilenme kuvvetinden faydalanarak uygulamalarımıza devam etmemiz, aynı zamanda yine aynı suyu bol miktarda içerek içerideki yapıyı, hem pH düzeyini dengelemek üzere, hem vücudumuzun yapmaya çalıştığı temizlik hareketinde bünyemize, özellikle böbreklerimize yardımcı olmak açısından bol su içerek suyla dost bir hayatımızın olması lazım. Bulunmuş olduğumuz enerji alanını her an düzenlemeye çalışarak, ki burada en temel faktör arkadaşlar,
bulunduğumuz enerji alanını belirleyen kuvvetin ve kudretin bizim niyetimize bağlı olduğunu bilerek ve bizim niyetimizle birlikte marş motoru olarak bizim niyetimizi kullanarak içinde bulunduğumuz alanda yaptığımız dualama. Olumsuz düşünceler geldiği anda bunu hemen olumlu düşünceye çevirecek, ya zikir yapmak, ya ayetleri okumak, ya duada bulunarak kendimizi tekrar yukarı çekmeye çalışıp bu vesveseden çıkmak. Vesvese hali bizi Rabbani yürüyüşten, Rahmani boyuttan çıkartıp nefsani, şeytani istikamete iten ve kontrolsüz bir şekilde nefsimizden gelen sesle birlikte yöneldiğimiz ve farkında olma halini unuttuysak eğer, kendi düşüncemiz olarak idrak ettiğimiz, Rabbani sesi unuttuğumuz, nefsi sese yöneldiğimiz andan itibaren enerjimizin aşağı düştüğü seviyedeyiz. Olumsuzlar canlanmaya başladığında hem kalbimizde hem zihnimizde ki olumsuz düşüncelerle birlikte korku frekansının yükseldiği ve bizim kendimizi savunmaya çektiğimiz anlardan itibaren bilin ki normalin dışındasınız. Ruhsal kuvvetinizi ve kudretinizi bırakıp nefsi çekimle birlikte aşağı doğru düşmektesiniz. Bunun farkındalığıyla bir an içinde bu farkındalıkla birlikte uyanarak hemen kendinizi toparlamanız ve yukarı yönelmeniz, tekrar ediyorum, abdestle ve abdest sonrası hemen yapacağınız bir zikirle, yüksek bir duayla Rabbinize sığınarak, Rabbinize yönelerek ya da bir ayette ya da hemen bir iki rekat namazla birlikte ruhsal enerjinizi aktive ederek o nefsi enerjinin üzerine çıkmanız ve bu durum içerisinde kalmaya çalışmanız çok önemli. Kalmaya çalışmamız çok önemli sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu bırakırsak, kontrollü olmayı, farkındalık halimizi devam ettirmeye çalışmayı bıraktığımız andan itibaren biz çevremizdeki döngünün, çevremizdeki enerji alanının ve çevremizde bizim ve bizim gibileri zapt etmeye çalışan az önce saydığımız özellikle bu 3 tane faktörün zapt etmeye çalıştığı kontrol altına girmek üzere kendini bırakan varlıklar haline dönüşmüş oluruz. Burada cüzi irademizi sağlam bir şekilde kullanarak külli iradenin egemenliği altında olmayı, yani saf, temiz teslimiyet halinde külli iradenin levh-i mahfuzda yazdığı şekilde mukadderi hayatımızı yaşamakta olan varlıklar olarak ilerleyen, insan olarak ilerleyen, Abdullah olarak, Allah kulu olarak kendi sırat-ı müstakim istikametimizde, mukadderi çizgimizde olan varlıklar olarak, Allah kulları olarak yürüdüğümüzün tekrar farkındalığı ve bilinciyle birlikte tekrar orayın üzerine çıkıp istikametimizi bulmamız icap ediyor. Kaybetme şansımız, buradan inip aşağıda oyalanma şansımız gün geçtikçe daha azalıyor. Hata yapma şansımız gün geçtikçe daha azalıyor. Tolere edebilecek ölçülerin iyice daraldığı zaman içerisindeyiz arkadaşlar. Ahir zamanla birlikte zamanın hakikaten her geçen gün, gün be gün daha önemli bir hale geldiği ve bizim tekamülümüzü daha hızlandırarak, daha bütünleşerek, kendimizle daha bütünleşerek, çevremizle daha bütünleşerek, Rabbimizden gelenle daha bütünleşerek, daha az hatayla birlikte ilerlememiz gereken dönemdeyiz. Bu sebeple kendimizi çok iyi tanıyarak, nefsimizi çok iyi tanıyarak, fiziksel bütünlüğümüzle ruhsal bütünlüğümüzü bir arada tutarak, ki bunun en güzel yolu bol sadakada, kardeşlerimize ölçülerimiz dahilinde sıkça yardımcı olarak, çevremizdeki enerjiyi dingin, duru ve saf tutmaya çalışarak, her zaman kalbi niyetlerimizi olumlu ve temiz tutmaya çalışarak, hep hayrı ve hep iyiyi salık vererek ve olana karşı da
sabırla, direnmeden, Allah-u Teala'dan aldığımız kuvvetle sabrederek yürüdüğümüz istikametten emin olarak e, yürümemiz gereken yerdeyiz arkadaşlar. Allah-u Teala hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Her an dua ile, zikir ile Rabbine ulaşmaya çalışan, sırat-ı müstakim üzerinde ilerleyen kullarından eylesin. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Selamun Aleyküm.